Mercedes E serisiyle birlikteyiz. E serisi yenilendi. Hem de görünümüyle, kaputunun altındaki yeni motorlarıyla, iç mekanıyla ve yeni teknolojilerle E serisi artık bambaşka bir otomobil. Bakalım bu haliyle daha rekabetçi, daha iddialı hale gelebilmiş mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Anlatmaya her zaman olduğu gibi tabii E serisinin de tasarımından başlayayım. E serisi bir kere abisi S serisi ile kardeşi C serisi arasında konumlanıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve görünümüyle de hiç olmadığı kadar ailenin diğer sedan üyelerine çok fazla benziyor E serisi. Günümüzde zaten birçok otomobil üreticisi araçlarını bir model üzerinde tasarlıyor ve ailenin diğer fertlerini de bundan geliştirerek türetiyor. Mercedes ise bunun en dikkat çekici ve en belirgin şekilde bu formu kullanan marka. Araca önden baktığınız zaman bir kere bu eksklusif donanım seviyesinde geniş logosuz bir panjur ve üst tarafta Mercedes'in meşhur yıldızının olduğu logo ile birlikte önden araç S serisine çok fazla benziyor. Tabi C serisini de andırmıyor dersek kesinlikle yalan olur. Aracın profiline baktığımız zaman bir kere bir önceki nesil E serisine göre formunun biraz daha yuvarlatılmış olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca burada en belirgin olan farksa bir önceki nesline göre 65 mm uzamış olan aks mesafesi. Bu tabi araca profilden baktığınız zaman hem daha büyük hem daha ihtişamlı görünmesini sağlıyor. Hem de iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Oraya birazdan geleceğiz ama öncelikle otomobilin arkasının nasıl olduğuna birlikte göz atalım. Buraya baktığınız zaman da S serisi ve C serisiyle çok benzer çizgiler gözünüze çarpıyor. Özellikle de stop lambalarında, bagaj kapağının üstündeki bu krom çıtada ve tamponun altındaki egzoz çıkışlarında bunlar net bir şekilde ortaya koyulmuş. Açıkçası ben eğer burada bu yazı yazmıyor olsaydı hangi model olduğunu ilk bakışta çok kolay ayırt edemezdim. Burada etrafı krom olan egzoz çıkışına benzeyen parçalar kesinlikle otomobilin arkadan bakıldığı zaman şık, estetik görünmesini sağlıyor. Ama bunların gerçek egzoz çıkışı olmadığını, egzozların bunun altında yer aldığını da söylemem lazım. Peki E serisinin bagaj kapağının altında nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor? Ondan da bahsedeyim size. Burası 540 litrelik bir yükleme hacmine sahip. Yani gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Buraya birkaç tane valizinizi rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Ayrıca bu araçta run flat lastikler olduğu için sadece tamir kiti bulunuyor. Yani yedek bir lastiği yok. O nedenle buraya baktığınız zaman da yedek lastiğin olması gereken yerde gayet geniş bir boşlukta sunuluyor. Buraya da birçok eşyanızı koyup yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi arka koltuklarda nasıl bir yaşam alanı var ona birlikte bakalım. E serisinin arka koltuklarından konfor beklememek hata olur. Burası da inanın gayet konforlu. Diz mesafesi anlamında ön koltukların bu yapısı neticesinde bayağı iyi bir diz mesafesi var. Yaklaşık bir karış olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesi de bu iki parçalı cam tavana rağmen, yani tavan biraz alçalmış olmasına rağmen gayet iyi bir baş mesafesi sunuluyor. Üçüncü yolcu için baktığımız zaman fena sayılmayacak bir yaşam alanı var. Fakat bu çok büyük olan şaft tüneli neticesinde ayaklar çok rahat etmeyebilir. Hatta zorda kalırsanız böyle oturmak durumunda kalabilirsiniz. Ama genel anlamda baktığınız zaman oturduğunuz yer, sırtınızı yasladığınız alan hiç fena sayılmaz. Bu sınıfta zaten alışık olduğumuz bir uygulama bu. Arka koltukta oturan yolcular için burada havalandırma paneli sunuluyor. Ayrıyeten bu aracın donanımına, yani ekstra donanımına özel olarak burada arka koltuk ısıtma sistemi de sunuluyor. Gayet iyi bir özellik. Burada bir tane kol dayamamız var. 2 tane bardaklık bulunuyor. Ayrıca buraya da birkaç eşyanızı, cüzdan, telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Perdeden de söz edeyim. Bu perdeyi böyle kapattığınız zaman kendinizi dış dünyadan izole edebiliyorsunuz. Artık sürücü koltuğuna geçme ve yeni E serisini test etme zamanıdır bence. Hadi başlayalım. Buraya kadar anlattıklarım biraz hikaye kısmıydı işin. Asıl E serisinin yenilikleri tabii ki burada yer alıyor ve sürücüyü ilgilendiriyor. Bunları
sürüş esnasında olabildiğince sizle paylaşacağım. Hadi bakalım. E serisinin direksiyonu başındayım. E serisinin hem iç mekanıyla hem de yeni teknolojileriyle ilgili anlatacak çok fazla konu var. O yüzden lafı hiç uzatmadan konuya giriyorum. E serisinin sürücü koltuğuna oturur oturmaz sizi iki tane 12.3 inçlik çok yüksek çözünürlüklü ekran karşılıyor. Bunlardan bir tanesi tam sürücünün önünde ve göstergeler için ayrılmış olan ekran. Onun sağ tarafında yer alansa multimedya ekranı. Göstergelerin 3 farklı teması bulunuyor. Bunlar sportif, klasik ve modern diye adlandırılıyor. Bunları sadece seçmekle kalmıyorsunuz. Ayrıca istediğiniz şekilde göstergelerin ortasını, sağını kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi güzel oyuncaklar fakat ben eğer bir E serisi kullanıyorsam bu şu an olduğu gibi klasik göstergeler ve onun ortasındaki yol bilgisayarını kullanmak bana daha cazip geliyor. Sonuçta navigasyon için zaten burada görmüş olduğunuz gibi yüksek çözünürlüklü devasa bir ekran bulunuyor. O yüzden benim tercih ettiğim kullanım şekli şu an görmüş olduğunuz gibi. Multimedya ekranı bu kadar büyük görünürken tabii insanlar bunun dokunmatik olduğunu zannediyor. Fakat Mercedes güvenlikten ötürü dokunmatik bir multimedya ekranı tercih etmiyor. Onun yerine Command diye adlandırılan sistemi buradaki yuvarlak düğme ve onun üstündeki dokunmatik touchpad vasıtasıyla yönetebiliyorsunuz. Bunu zaten daha önceki C serisi testinde de size anlatmıştım. Fakat bu araçta bunlara ek olarak bir tane yenilik bulunuyor. O da direksiyonun üstündeki bu dokunmatik düğmeler. Mercedes'i bana sorarsanız güncel rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de bu zaten. Tabi burada insanın aklına da bazı sorular gelmiyor değil. Çünkü birebir aynı işlemleri yapabildiğiniz aynı kumandalardan 3 tane bulunuyor. Ben şahsen bu zaten touchpad'i çok fazla kullanmadığımı sizinle daha önceki testlerimde paylaşmıştım. Fakat bu direksiyonun üstüne yerleştirilen düğmenin çok kullanışlı olduğunu ve elinizi direksiyondan ayırmadan tüm menülere ulaşabiliyor olmanızın çok fonksiyonel olduğunu söyleyebilirim. Şahsen ben bunu çok beğendim. Bu multimedya sisteminin kullanımı çok zor değil ama kesinlikle bir alışma süreci gerektiriyor. Fakat yine de bir kıyaslama yapacak olursak BMW'nin iDrive ile veya Volvo'nun yeni S90'da ve XC90'da kullandığı sisteme kıyasla biraz daha zor olduğunu söylemem lazım. Burada kullanılan malzemelerin kalitesi sınıf standartlarını kesinlikle karşılıyor. Üst taraflar deriyle kaplanmış. Bu klima havalandırmalarının olduğu bölümün etrafı yüksek kalitede parlak bir siyah ahşapla kaplanmış durumda. Burası kesinlikle size bir S serisini anımsatıyor. Fakat aşağılara indiğiniz zaman özellikle bu orta konsol hem tasarımıyla hem de kullanılan kumanda elemanlarıyla C serisiyle fazlasıyla benzer. Yani E serisinin iç mekanında tıpkı dışında da olduğu gibi hem S serisinden hem de C serisinden izler görmek mümkün. Küçük eşyalarınız için gayet yeterli alanlar sunuluyor. Vites kolu direksiyon kolonuna yerleştirilmiş olduğu için normalde vitesin olması gereken yerde diğer güncel Mercedes modellerinde olduğu gibi kapaklı bir tane eşya gözü bulunuyor. Burada 2 tane bardaklık ve onun önünde de ufak bir boşluk var. Ayrıca çift kapaklı kol dayamanın içi de birçok eşyanızı içine alacak şekilde gayet iyi tasarlanmış. Ekstra ücret karşılığında alabildiğiniz bu ısıtmalı koltukların yanı sıra şu an benim test etmiş olduğum araçtaki gibi koltuk sıvıtmanın olması da benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Özellikle de böyle sıcak yaz günlerinde test yaparken. Tabii koltukların da gayet konforlu olduğunu söylemeden geçmemem lazım. Gelelim E serisinin motorine ve sürüş özelliklerine. E serisinin kaputunun altında artık 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motor görev yapıyor. Bu motor tam 194 beygir güç ve 400 Nm'lik tork üretiyor. Eskiden 2.1 litrelik olan hacim şu anda 2 litreye çekildiği için bir kere direkt olarak E serisinin bu motor seviyesinde fiyatı aşağı inmiş oluyor. Bu önemli bir artı. Tabii bu bizim ülkemizi ilgilendiren kısmı. Önemli olan motorun sürücüsüne neler verdiği konusuna geleyim. Motor bir kere son derece güçlü bir yapıya sahip. Hem 194 beygirlik gücüyle hem de 400 Nm'lik torkuyla çok canlı bir yapıda ve otomobilin bu 1.7-1.8 tonluk ağırlığına rağmen.
Yeni E serisi de tıpkı eski E serileri gibi arkadan itişli olarak ilerliyor. Yani burada bir kafa karışıklığı yaşamanızı istemem. Her ne kadar güncel bazı Mercedes modelleri önden çekişli olsa da E serisi geleneklerine bağlı olarak arkadan itişli olarak ilerliyor. Motorun gücü 9 kademeli otomatik şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere aktarılıyor. Şanzımanın geçişleri gayet hızlı ve sarsıntısız. Şanzımana isterseniz direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla manuel olarak müdahale edebiliyorsunuz. Ama motorla şanzıman o kadar uyumlu bir şekilde çalışıyorlar ki açıkçası bunu kullanmaya pek gerek duymuyorsunuz. Motorun çalışma karakteri iyi. En ufak bir sarsıntı hissetmiyorsunuz motor çalışırken. Ayrıca sessiz bir yapıda olduğunu da söyleyebilirim. Yani tabii ki bir dizel motor kullandığınız için mutlaka motorun bir çalışma sesini duyuyorsunuz. Ama bu kesinlikle rahatsız edici bir seviyede değil. Özellikle de E serisinin yüksek olan yalıtım seviyesinde dikkate alırsanız bu anlamda iç mekanın gayet sessiz ve konforlu olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Gelelim E serisinin sürüş özelliklerine ve sürüş konforuna. Yeni E serisinin süspansiyonları bana sorarsanız bir önceki nesline göre biraz daha sertleşmiş. Ama burada araya girmem gereken bir nokta var. O da E serisinin yine de gayet konforlu, yol bozukluklarını ütüleyen bir yapısının olduğu. Yani sınıfındaki rakiplerle kıyasladığımız zaman bence E serisi süspansiyon konforu anlamında kesinlikle rakiplerinin önünde. Çünkü hangi zemin üzerinde olursanız olun aracı kullanırken kendinizi son derece rahat ve konforlu hissediyorsunuz. Yol tutuş konusunda da yeni E serisi hiç fena sayılmaz. Şu an olduğu gibi kombine virajların olduğu bir yolda ilerlerken bile hiç zorlanmadan aracı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Araç yol dışına pek çıkmaya çalışmıyor. Çıkmak istediği anlarda olmuyor mu? Tabii ki oluyor ama ESP o kadar iyi çalışıyor ki otomobil yolun dışına çıkmak istediği zamanlarda bile size sert darbelerde bulunup haşin bir şekilde virajın içine çekmiyor. Onun yerine çok yumuşak ve sizin hissetmeyeceğiniz şekilde sanki bir iple otomobili çekermiş gibi çizgisine döndürüyor. Yeni E serisinde de Dynamic Select diye adlandırılan sürüş modları bulunuyor. Bunu hemen bu elinizin altındaki düğme vasıtasıyla Eco, Comfort, Sport, Sport Plus ve kişiselleştirilebilir Individual olarak ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş özellikleri konusunda sonuca gelecek olursam E serisi her zamanki gibi konforlu. Hatta sınıfındaki rakiplerini kıyaslayacak olursak onlardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat çeviklik konusunda onlar kadar iddiası hiçbir zaman olmadı ve yeni neslinde de yok. Yani eğer siz bu sınıfta çevik bir model arıyorsanız tavsiyem BMW 5 serisine ve Jaguar XF'e bakmanız olacaktır. Ama sizin için konfor öncelikli ise E serisi bu anlamda beklentileri sonuna kadar karşılayabiliyor. E serisinde yeni teknolojik güvenlik donanımları olduğundan bahsetmiştim. Bunların en dikkat çekici olanı kesinlikle yarı otonom sürüş diye adlandırabileceğimiz sistem. Mercedes bunu otopilot diye adlandırılıyor. Bu sistem bildiğiniz adaptif hız sabitleyicilere ek olarak direksiyona da müdahale ediyor. Sistemi kullanmak çok basit. Sinyal kolunun hemen altında yer alan hız sabitleyici vasıtasıyla bunu devreye alıyorsunuz. Daha sonra da direksiyonun hemen solunda yer alan bu iki düğmeye bastıktan sonra sistem tam anlamıyla devreye giriyor. Ondan sonra tek yapmanız gereken hız sabitleyiciden istediğiniz hızı ayarlamak ve E serisinin konforlu, güvenli bir şekilde öndeki aracı takip etmesini izlemek. Ben şu anda virajlı bir yolda olduğum için bunu size gösteremiyorum. Çünkü aracın direksiyona müdahaleleri hiçbir şekilde bu tip virajları döndürecek boyutta olmuyor. Ama E serisini otoyolda kullandığınız zaman kesinlikle öndeki araçla mesafesini çok iyi bir şekilde koruyor. Ona çok yumuşak bir şekilde yaklaşıp yumuşak bir şekilde durmayı başarıyor. Ayrıca aracı da şeridin tam ortasında tutmayı başarıyor. Otoyoldaki virajlarda ise kesinlikle çizgisinin dışına çıkmıyor ve hem sürücüsünü hem aracın içindekileri hayretler içinde bırakmayı başarıyor. İtiraf etmem gerekirse ben bu otopilot sistemini çok beğendim ve aracı test etmeye başladığımdan beri de sürekli kullanıyorum. Yeni E serisinin diğer teknolojik özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle kendi kendine park etme özelliği. Bu da diğer marka modellerden tanıdığımız özelliklerden bir tanesi. Fakat Mercedes burada da bir adım öne geçerek E serisinin tamamen sürücüsüz park edebilme özelliğini devreye almış durumda. Yani siz park yerini bulduktan sonra tek yapmanız gereken araca onay vermek ve vitesi geriye takmak. Ondan sonra ne gaza, ne frene, ne de direksiyona bir daha hiç dokunmuyorsunuz. Tüm bu işlemleri araç kendi başına yapıyor. Yani geri geri giriyor, direksiyonu düzeltiyor, D'ye alıyor, ilerliyor, tekrar direksiyonu topluyor ve sizi park yerine hızlı ve iyi bir şekilde sokmayı başarıyor.
Gelelim son olarak da E serisinin yakıt tüketimi konusuna. Ben bu E220D 2 litrelik dizel motorlu aracı tam 230 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 7.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Tabii bunun haricinde bugün sabah aracı çalıştırdığımdan beri yaptığım yol mesafesinde de şu anda 5.2 litrelik tüketim ortalamasını görebiliyorsunuz. Tabii sabahtan beri kullandığım çok açık trafikte yakalamış olduğum değer. Yani onun için gerçek bir ortalama tüketim değeri demek doğru olmaz. Fakat kullanımınıza bağlı olacak şekilde 7-8 litrelik tüketim değerlerinin bu aracın gerçek tüketim değeri olacağını söyleyebilirim. Yeni Mercedes E serisi kesinlikle daha rekabetçi bir hale kavuşmuş. Özellikle 2 litrelik tutumluluk potansiyeli olan güçlü yeni dizel motoruyla ve rakiplerine kıyasla daha yüksek olan konfor seviyesiyle E serisinin eli bence artık daha güçlü. Tabi bildiğiniz gibi sınıfında çok ciddi rakipler var. Audi A6, BMW 5 serisi, Jaguar XF ve yeni Volvo S90 gibi çok ciddi modeller E serisiyle aynı sınıfta rekabet ediyorlar. 5 serisi her ne kadar bunların arasında biraz yaşlanmış ve bu yıl sonunda yenilenecek bir model olsa da yine de o da Mercedes'in en önemli rakiplerinden bir tanesi. Sonuç olarak tüm bu yeniliklere, yeni teknolojik güvenlik özelliklerine rağmen Mercedes'in rakipleri karşısında ne yapacağını tabii ki bilemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim, Mercedes kullanıcıları yeni E serisini kesinlikle çok beğeneceklerdir. Görüşmek üzere.